Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe bakımının püf noktalarından ve aynı zamanda menekşeyi çoğaltabilmenin en kolay yönteminden bahsedeceğim. Menekşeyi çoğaltabilmek için birkaç tane püf noktamız var dikkat etmemiz gereken. Hemen ilk yapmamız gereken işlemden bahsetmek istiyorum. Birinci olarak menekşeleri yapraktan çoğaltabilmek için bugün aloe vera yaprağı kullanacağım. Aloe vera yaprağının içerisinde bol miktarda jel var ve bu jel özellikle çiçeklerin hızlı büyümesine ve eğer çiçeklerinizde herhangi bir yaprak ya da kök çıkarımı yoksa bunun hızlanmasına yardımcı olur. Hemen bir tane yaprağını kesiyorum. Bakın içerisinde bu şekilde jel var. Özellikle aloe verayı kestikten sonra bazı aloe vera türlerinde içinden sarı bir su akar. Sarı suyun akabilmesi için altına bir peçete koyuyorum ve bunun üzerinde 30 dakika bekleteceğim. Şimdi ihtiyacım olan bu şekilde şeffaf bir pet tabak. Birden fazla yaprak köklendireceğim için biraz büyük bir tabak seçtim. Ve toprağım menekşeyi büyütecekseniz eğer toprak çok önemli. Mutlaka torflu bir toprak olması gerekiyor. Suyu süzebilen yumuşak bir toprak tercih edin. Şimdi toprağı bu tabağın içerisine koyuyorum. Yarıya kadar koyacağım. Çok fazla koymak istemiyorum. Çünkü yaprakların biraz aşağıda kalıp nem oranının yüksek olmasını istiyorum. Elimde bir menekşe var. Bu menekşenin yapraklarını keseceğim. Sizler çoğaltmak istediğiniz menekşelerin yapraklarını ayrı ayrı keserek aynı tabakta çoğaltabilirsiniz. Menekşe yapraklarını keserken dikkat etmeniz gereken en yaşlı, solan ve çürüyen yaprakları kesmemek gerekiyor. Keseceğiniz yaprağın mutlaka sağlıklı bir yaprak olması gerekiyor. Ve aynı zamanda keseceğiniz yaprak yeni çıkan bir yaprak da olmaması gerekiyor. Yani biraz daha orta yapraklardan kesmeniz uygundur. Eğer bunlara dikkat ederseniz keseceğiniz yaprak mutlaka çoğalacaktır. Şimdi farklı bir menekşemden daha almak istedim. Bunu da yine alt yapraklarından sağlıklı olan yaprakları tercih ediyorum. Üçüncü dikkat etmeniz gereken nokta kestiğiniz yaprakların özellikle sap kısımlarının çok uzun olmaması gerekiyor. Eğer sap kısımları uzun kalırsa bu yaprakların köklenmesi daha da yavaş olacaktır. Fakat sap kısmı eğer kısa olursa çok daha hızlı köklenecektir. Bu da önemli bir püf nokta. Bakın orta kısmından gördüğünüz üzere kesiyorum. Hepsini aynı işlemi uygulayacağım. Evet, aradan 30 dakika geçti ve gördüğünüz üzere bakın sarı su bu şekilde peçeteye aktı. Şimdi bu aloe verayı menekşeleri çoğaltmak için nasıl kullanacağımı sizlere göstereceğim. Bunun için yaprağı ikiye kesiyorum. Ve kestiğim kısmı bakın jel kısmını görüyorsunuz. Bol jel dolu. Buradan bu jelden yararlanacağız. Kestiğimiz yaprakları özellikle aloe vera'nın jel kısmına batırarak bu kısımdan gerekli olan vitaminleri almasına yardımcı olacak. Aloe vera jelinde bol miktarda vitaminler, enzimler ve hormon var. Özellikle hormon görevi gördüğü için eğer sap kısmını aloe vera jeline batırırsanız bu kısmın köklenmesi daha da hızlı olacaktır. Hormon etkisi yapacaktır. Yapmanız gereken sap kısmı jele batırın ve daha sonra bir kenara bırakıp bu jelin üzerinde kurumasını bekleyin. Evet, bütün yapraklara aynı işlemi uyguladım ve 30 dakika üzerinde kurumasını bekleyeceğim. 30 dakika beklettikten sonra üzerinde kurudu. Şimdi yapmamız gereken bu yaprakları tek tek toprağın içerisine ekmek. Yine dikkat etmeniz gereken dördüncü püf nokta sap kısmının tamamının toprağın içerisine girmesi gerekiyor. Bakın bu şekilde ve böylelikle bu yaprakların köklenmesi daha da hızlı olacaktır.
Evet, bütün yaprakları diktim. Şimdi yapmamız gereken ilk suyunu vermek. Mutlaka bu yöntemde toprağın hep nemli kalması gerekiyor. Kesinlikle toprağı çok fazla kuru bırakmayın ya da çok aşırı su verip yaprakların çürümesine sebep olmayın. Bakın sadece bu şekilde su döküyorum. Bu işlemi 2 günde bir uygulayabilirsiniz. Toprağın nemli olduğundan emin olun. Ve daha sonra bunu bol ışık alan bir pencere kenarına koyun. Evet, menekşe yaprakları gördüğünüz üzere birkaç hafta içerisinde küçük küçük yapraklar çıkarmaya başladı. Bu da artık yaprakların köklendiğini gösterir. Böyle bir işlemde sonucu genelde 4 hafta içerisinde alırsınız. Ve şimdi artık bu menekşe yapraklarından bazılarını ekeceğim. Bunun için bu şekilde küçük bir saksı kullanıyorum ve içerisine biraz torflu bir toprak koydum. Şimdi yapmamız gereken bakın yaprakları büyüyen menekşeyi içinden çıkarmak. Gördüğünüz üzere bu menekşede 3 tane yaprak var. Yani sizin bu menekşeyi buradan ayırabilmeniz için bu şekilde küçük küçük yapraklarının en az 3 tane olması gerekiyor. Ve şimdi bunu küçük saksısına ekeceğim. Özellikle küçük saksı ekmemin nedeni ise menekşeler ve bu tarz köklendirme işlemlerinde küçük saksılar tercih ederseniz çok daha hızlı köklenecektir ve çok daha hızlı gelişim gösterecektir. Büyük saksılarda her zaman gelişim daha yavaş olur. Bu yüzden küçük saksılar tercih etmenizi tavsiye ederim. Hemen bakın toprağını iyice koydum. Ve gördüğünüz üzere artık menekşem hazır. Özellikle bu aşamada dikkat etmeniz gereken önemli püf noktalardan bir tanesi sıvı bitki besinleri de. Ben aloe vera jeli suyunu da belirli aralıklarla verdim. Sizlere de tavsiye ederim. Ve gördüğünüz üzere ikinci saksı kullanıyorum. İkinci saksı her zaman çiçeklerde nem seviyesini daha da yükseltir ve gelişim daha da hızlanır. Bu yüzden ikinci saksıyı da mutlaka kullanın. Ve şimdi ilk suyunu veriyorum. Bakın su verdikçe toprak aşağı doğru zaten çöküyor. Menekşeler her zaman nemli toprağı sever. Yani çok fazla su verirseniz kökleri çürür ve yaprakları solmaya başlar. Fakat çok da kuru bırakırsanız bu defa yine yaprakları yavaş yavaş kurumaya başlar. Bu yüzden elinizle toprağı her zaman kontrol edin ve o şekilde su verin. Ve mutlaka bu aşamada bol bol ışık alması gerekiyor. Menekşelerinizi direkt güneş alan bir yere koymayın. Eğer direkt güneş alan bir yere koyarsanız yaprakları sararmaya başlar. Ve bakın menekşelere iyi bir bakım ile baktığınız zaman bu şekilde menekşeleriniz bir yıl içerisinde büyüyüp normal bir menekşe seviyesine gelebilir ve bol bol çiçek de açabilir. Bu tamamıyla bu anlattığım püf noktaları dikkat etmenizle alakalı. Umarım bu anlattığım bütün bilgiler sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.